Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti de sunumu da şahane, nefis bir tarifle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Tarifime başlamadan önce beni nereden takip ettiğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Karıştırma kabımıza ilk olarak 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek bu malzemeleri beyazlayıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpıcıyla çırpalım. Mikserle çırpalım. Ortalama 4 dakika kadar çırptığımızda krema kıvamına gelecektir. Böyle beyazlayıp boza kıvamına gelecektir karışım. Ortalama 4 dakika kadar çırptıktan sonra geldiği hal bu. Bu aşamadan sonra artık mikseri kapatabiliriz. Diğer tarafta 1 su bardağı sütü hazırladım. Sütün içerisine 1 dolu çay kaşığı kadar granül kahve ekledim. Kahve olmadan sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Sütü sade bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Ben kahve aroması olmasını istedim. Çok da lezzet kattığını düşünüyorum. Kahve çözününceye kadar karıştırdıktan sonra karışımın içerisine alıyorum sütü, kahveli süt karışımını. Sonrasında yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Üzerine unu ilave ediyorum. 2 su bardağından biraz fazla un kullandım tarifimde. Unun üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar kakaoyu ilave ettim. Ardından 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekledikten sonra karışımı çırpıyorum. Bu aşamada çok uzun süre çırpmamanızı öneririm. Çok uzun süre çırparsanız eğer karışımın oluşan hacmi sönebilir. Bu sebeple ortalama en fazla 1 dakika kadar çırpın bu aşamada. Çırptıktan sonra da şöyle spatula ile kenarlarından kuru malzemeleri toparlayın. Ben az önce de belirttiğim gibi ortalama 1 dakika kadar çırptım. Sonrasında spatula ile şöyle kenarlarından toparlayarak alttan üste dairesel hareketlerle biraz karıştırdım. İçerisinde kuru malzeme kalmaması adına. Artık kek harcım hazır. Şöyle kıvamını yakından göstermek istiyorum size. Bu kıvamda olması gerekiyor. Dikdörtgen borcamın içerisini katı yağla yağladım. İçerisine hazırladığım kek harcını alıyorum. Farklı kalıplarda ya da farklı fırın kaplarına da hazırlayabilirsiniz bu keki elbette. Ama bu miktarda hazırladığımızda dikdörtgen borcam boyutu tam olarak ideal geliyor bence. Bunu da belirtmek istedim. Her yerine eşit miktarda kek harcını dağıtıyorum. İçerisinde hava kabarcığı kalmaması için birkaç defa şöyle tezgaha vuruyorum. Hem her yerine eşit miktarda dağılmış oluyor hem de içerisindeki hava kabarcıkları çıkıyor. 170 derece fırında pişmeye gönderdim. Diğer tarafta sosu için 1,5 su bardağından biraz fazla sütü uygun bir tencereye aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri ilave ettim. Ardından 1 yemek kaşığı nişastayı ekledim. Son olarak da 2 yemek kaşığı kadar Nesquik ekleyerek bütün malzemeler homojen hale gelinceye kadar karıştırdım. Sonrasında ocağa alarak pişmeye bıraktım. Kaynadıktan sonra şöyle 1 dakika kadar pişirmeye devam ettim kısık ateşte. Sonra soğumak üzere ocaktan aldım. Daha hızlı soğuması için ayrı bir kaba aldım. Hatta kıvam bu şekilde olmalı. Ayrı büyük bir cam ölçü kabım vardı. Daha hızlı soğuması için onu aldım ben. Farklı bir kaseye de alabilirsiniz. Diğer tarafta kekim pişmeye devam ediyor. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında ortalama 30 dakika gibi bir sürede pişti. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Çok güzel bir şekilde pişti kekim. Keki fırından almadan önce kürdanla test ediyorum iyi pişip pişmediğini. Birkaç dakika ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Sonrasında üzerine delikler açıyorum. Böyle bir aparatınız varsa onunla yapabilirsiniz. Yoksa kaşığın sapıyla, tahta kaşık sapıyla ya da böyle ucu sivri olan herhangi bir aparatla da yapabilirsiniz. Üzerine her yerine sosu iyice emmesi için, eşit bir şekilde dağılması için delikler açıyorum. Biraz oyunsu bir iş yaptığımı gören oğlum kayıtsız kalamadı yine bu aşamada.
ve eline aldı. O da üzerine delikler açmak istediğini söyledi. İnanın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Oğlumun eli değdiğinde yaptığım tariflere çok daha lezzetli, çok daha güzel oluyor. Bu tarif de aynı şekilde onun elinin değmesinin de etkisiyle çok güzel, çok lezzetli oldu. İnanın. Burada kekim halen daha sıcak ama sosum da ılık hale geldi. Sosumu ılık bir şekilde, hatta soğuğa yakın bir şekilde ekliyorum. Kekim sıcakken ekliyorum. Yani ilk sıcağı çıkmış haliyle. Üzerine sonuçta delikler de açtım. Bir 6-7 dakika kadar dinlenmiş oldu esasında. Sos her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Gelmeyen kısımlara da kaşıkla dağıtıyorum. Her yerine eşit miktarda dağılması için. Sonra sosunu çekmesi için bekliyorum. Sosu tamamen çektikten sonra üzerine rendelediğim çikolatayı ilave ediyorum. Sütlü çikolatayı rendeledim. Üzerine onunla süslüyorum. İnanın çok yakışıyor çikolata üzerine. Dilerseniz çikolata sos da hazırlayabilirsiniz. Ya da çikolata ganaş hazırlayarak onu da ekleyebilirsiniz. Onlar da çok yakışacaktır. Ben sade çikolata eklemeyi tercih ettim. Sizlere diğer alternatifleri de belirtiyorum ki hangisi hoşunuza giderse onu uygulayabilirsiniz. Artık dilimleyerek sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Sosunu tamamen çekti. Güzel dinlendi kekim. İç kısmını da göstermek istiyorum, nemliliğini. Sunumu da lezzeti de bence tek kelimeyle şahane oluyor. Kurtarıcı bir tarif. İster ikram olarak, isterseniz çay kahvenin yanına kendiniz için çok da vakit almadan hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şöyle bir parçayı servis tabağına aldıktan sonra, yakından gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım. Artık içi nemli nemli, dokusu çok güzel, yumuşacık, puf puf oluyor. Ben bu tarz kekleri, pastaları hazır almak yerine evde yapmayı tercih ediyorum. Hem katkı maddesi olmamış oluyor, hem de afiyetle tüketiyoruz çayın kahvenin yanında ya da misafirimiz geldiğinde ikramlık olarak. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.